Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Orkidelerinizin bağışıklık sistemini güçlendirip yavru orkide oluşturarak orkidenin çoğalmasını sağlayıp çiçek dalı verdirip bol bol çiçek açmasını sağlayacak mükemmel bir video ile tekrar karşınızdayım. Orkidenizin sizi üzmesini istemiyorsanız bu videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Çiçeklerini dökmüş ama çiçek dalı daha kurumamış bir orkidemiz var. Normalde uçtan kurumaya başlayan çiçek dalını gördüğümüzde dalın dibinden sayarak 3. boğumun üstünden budarız. Ancak görüyorum ki bu orkide dalından yavru orkide yani K2 vermeye başlamış. Peki K2 nedir? K2 Hawaii dilinde bebek anlamına gelir. Yani aslında yavru orkide demektir. Bazı orkide türleri K2 ile çoğaltılabilmektedir. Çiçek dalı üzerinde zamanla yapraklarını açar ve köklerini oluşturur. Zamanı geldiğinde bu yavru orkide buradan alınır ve saksıya dikilir. Bizim bu orkidemiz de çoğalabilmek için yavru vermeye başlamış. Kanalımda bu yavru orkidelerin saksıya nasıl aktarılacağı ile ilgili video mevcut. Video linkine yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Bu orkidemizi de diğer çiçek dalı vermeye başlayan orkideye uygulayacağımız besin takviyesi ile destekleyip sağlıklı gelişmesini sağlayacağız. Diğer bir orkidemiz de yaprak dibinden çiçek dalı vermeye başlamış. Kendi halinde bırakıp sadece sulayarak da büyümesini bekleyebiliriz. Ancak biz sağlıklı bir çiçek dalı ve o dal üzerinde uzun süre kalacak çiçekler istiyoruz. Bunun için köklenmeyi ve dal gelişimini sağlayan sarımsak aspirin karışımı hazırlayacağız. İriliğine göre 3-4 diş sarımsak kullanacağız. Sarımsakların kabuklarını mutlaka soyun ve her birini ince ince doğrayın. İçi su dolu bir kavanozun içerisine doğradığınız sarımsakları aktarın. 1 adet aspirini ezip kavanozun içerisine ekleyin. Bu işlem için normal aspirin kullanıyoruz. Koraspin ile karıştırmayın. Aspirini aşırıya kaçmayacak dozda kullanmanızın bitkilere faydası büyüktür. Bitkilerinizi sulamak için kullandığınız suya aspirin eklerseniz bahçenizde veya ev bitkilerinizde harikalar yaratabilirsiniz. Sarımsak ve aspirinin etkili olabilmesi için en az 2 gün dinlendirdikten sonra kullanın. Şimdi orkidemize nasıl uygulayacağız onu izleyelim. Orkidenin gireceği kadar bir kaba 1 litre kadar su doldurun. Üzerine 2 gün beklettiğimiz sarımsak aspirin karışımını süzgeçten geçirerek dökün. Birazdan bu orkidemizi hazırladığımız karışıma daldıracağız. Bu işlemi yapmadan önce orkide köklerinin yeşil değil, buradaki gibi gri olmasını bekleyin. İşte çiçek dalımız da burada. Orkidenizde bunu gördüğünüzde şimdi yapacağımız işlemi mutlaka yapın. Üzerinde en az 6 sağlıklı yaprak olan her orkide çiçek dalı oluşturur. Bu olay çiçeğinizin sağlıklı olduğunun işaretidir. Kök renginden bahsetmiştim. Kökler yeşil ise suyu emmiş ve kökler doygun demektir. Buradaki gibi gri ise suyu emmeye hazır demektir ki bu da bizim istediğimiz durumdur. Vermek istediğimiz besini kökler bol bol emecek demektir. Orkidemizi suyun içine daldırıp köklerin ve çam ağacı kabuklarının hazırlamış olduğumuz karışımı bol bol emmesini bekleyeceğiz. Eğer kaptaki su seviyesi az ise normal su ekleyerek yükseltebilirsiniz. Unutmayın ki orkide kökleri toprak içerisinde olmadığından ve doğal ortamlarında ağaç gövdelerine sarılıp hem hava kökleriyle havadaki nemi hem de ağaç gövdesine sarıldıkları köklerle beslendiğinden burada yaptığımız işlem gibi kökleri doyasıya beslemek çok önemlidir. Orkidenizi saksı içerisinde değil de bu şekilde kütük üzerinde de yetiştirebilirsiniz. Orkidemizi yaklaşık 10-15 dakika suda beklettikten sonra orkide saksısındaki fazla suyun süzülmesi için saksıyı içi boş bir kaba koyun ve
suyun süzülmesini bekleyin. Bu arada hatırlatmak isterim ki kanalıma abone olmanız ücretsizdir. Kanalıma abone olduğunuzda hem kanalımı desteklemiş olacaksınız hem de bir sonraki videolarımdan haberdar olacağınızı bilmenizi isterim. Videonun sağ alt köşesindeki abone ol ikonundan kolaylıkla abone olabilirsiniz. Hazırladığımız karışım orkidede toprak olmadığından köklerin emebildiği kadar yararlı olacaktır. İşte burada çiçeğimize takviyeyi yapraklardan yapacağız. Aspirini sarımsakla karıştırdığımız gibi tek başına haftada bir yapraklara da püskürtün. Yarım aspirini ezin ve yarım litre şişenin içerisinde eritin. Bitkilerinizi sulamak için kullandığınız suya aspirin eklerseniz bahçenizde veya ev bitkilerinizde harikalar yaratabileceğinizi iletmiştim. Diğer bitkilerde olduğu gibi orkide yapraklarında da bulunan stomalar, açılıp kapanma özellikleri ile bitkideki terlemeyi ve gaz değişimini kontrol eden canlı yapılardır. 10 derecenin altında stomalar kapanır. Açık olduğunda ortam sıcaklığında yapraktan uygulanan besin takviyesi bitkinize büyük fayda sağlar. Yapraktan verilen besin bitkinizi çok hızlı etkileyecektir. Bu işlemi sabah erken saatlerde yapın ki akşama doğru yapraklar kurusun ve bu sayede yaprak çürümelerini de önlemiş olursunuz. Besin takviyesini verdikten sonra orkideyi tekrar cam önüne koyun. Bulunduğu yer tül perde arkasından güneş alacak bir ortam olsun. Gelelim keyik veren orkidemize. Onu da aynı karışımın içerisine daldırın. Köklerin suyu emmesini bekleyin ve yapraklarından da besin verin. Sarımsak, fosfor, çinko, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. İnsan sağlığına faydası olduğu gibi bitkilerin de bağışıklık sistemini güçlendirir. Aspirin tıpkı bizim için yaptığı gibi bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Aspirindeki salisilik asidin bitkinin bağışıklık sistemini harekete geçirerek zararlılarla, hastalıklarla ve fiziksel yaralanmalarla savaşmasını sağladığı görülmektedir. Bir hafta içerisinde çiçek dalı hızlı bir büyüme sağladı. Aynı şekilde yavru orkidemizin yaprakları belirginleşti ve büyümeye devam ediyor. Bizim orkidelere yaptığımız bu desteği bitkiler stres altındayken kendi başlarına çok az miktarda yani salisilik asidi üretiyorlar. Bu küçük miktar bitkilerin böcek saldırısı altında kuru, yetersiz beslenmiş hatta bir hastalık sorunu yaşandıklarında başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Sarımsak aspirin karışımını büyüme mevsimi boyunca her 3 haftada bir mutlaka yapın. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.